Bir adam çıkıp dese ki ben düşmanın ülkesinde doğdum. Onların ordularında savaştım. Şantug'a onlarla gittim. Denize onlarla indim. Altay'a onlarla çıktım. 40 yıl onlara hizmet ettim. Sonra bir sabah kalktım ve yeter. Şimdi benim milletim için yürüyeceğim dedim. Ne düşünürsünüz? Hain mi dersiniz? Casus mu dersiniz? Vatansever mi? Bugün size bir vezirin, bir akıl hocasının, bir stratejistin hikayesini anlatacağım. Ama bu sadece tarih değil. Aslında bugünün algı savaşları, konfor tuzakları, liyakatsizlik ve akıl tutulması üzerine bir hikaye. Kayıp Türk efsanelerine hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Geçen hafta Bilge Kağan'ı konuştuk. Eğer izlemeyenler varsa önce o videoyu izlemesini tavsiye ederim. O, Tengri beni tahta oturttu diyordu, milleti duygulandırıyordu, ağır, vakur, kutsal bir hava vardı. Herkes ne büyük Kağan diye dinliyordu. Tonyukuksa biraz farklı arkadaşlar. Düşman topraklarında doğup onların ordularında 40 yıl general olmuş bir adam. Bir sabah kalkıp her şeyi elinin tersiyle itiyor, küllerinden bir millet doğuruyor. Hazırsanız başlayalım. Ben Bilge Tonyukuk'um. Ben kendim Çin ülkesinde doğdum. O zaman Türk milleti Çin'e bağımlıydı. Türk milletini, ilini ve töresini tutamadığı için Çinli Kağan'ına bağlanmış milleti Çinli Kağan öylece yönetiyordu. Çin milletine itaat ediyordum. Doğuda gün doğusuna, Shantung Ovası'na kadar ordu sevk ettim. Güneyde denize kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yirbayurku topraklarına kadar ordu sevk ettim. 40 yaşımda Türk milleti için milletim adına yürümeye başladım. Evet, Tonyukuk Çin'in içinde doğuyor. Orada da Türkler var ama hepsi dağılmış durumda. Kimisi ismini Çinli yapmış, kimisi general olmuş, kimisi köle olmuş. Ben Türk'üm demiyor çünkü Türk demek o ortamda hiçbir şey ifade etmiyor. Belki de ayıp karşılanıyor. Yani ana diliniz Türkçe ama etrafınızdaki herkes Çince konuşuyor. Kendi adınızı söylemekten utanır hale gelmişsiniz. Böyle bir ortamda büyümek insanın kimliğini unutmasına tabii ki yol açar. Çoğu kişi de unutmuş zaten. Ama Tonyukuk sadece doğup büyümemiş. Çin ordularıyla seferlere çıkmış, Şantuk'u görmüş, denizi görmüş, Altayları aşmış. Yani düşmanın taktiklerini, zafiyetlerini, oyunlarını içinde yaşayarak öğrenmiş. Ajan gibi. Belki de Çinliler onu bu iyi adam, işe yarar diye yetiştirmiş ama sonra işler tersine dönmüş. 40 yaşına kadar Çin'e hizmet etmiş, sonra bir gün demiş ki yeter, şimdi Türk milleti için yürüyeceğim. Peki bu karar nasıl geldi? Aniden mi uyandı yoksa yıllardır mı planlıyordu? Yazıtta net bir cevabını bulamadım. Ama şunu biliyoruz. Çin bir gün Türkleri topluca katletmeye başlamış. Yani sadece kölelik değil, doğrudan imha etmeye çalışmış. İşte o zaman Tonyukuk artık yeter demiş. Ben bu zulmün parçası olmayacağım. Hem de bu milleti kurtaracağım demiş. Ne kadar planlıydı, ne kadar aniydi orasını bilmiyoruz. Ama sonuçta yürümüş. O da yeter. Tonyukuk her yeri gezdim, her yolu öğrendim diyor ya. Yani bugünün en büyük sorunu ne sizce? Hiçbir tecrübesi olmayan, tek bir saha görmemiş adamların sadece birilerine yakın olduğu için devasa kurumların başına getirilmesi. Tonyukuk bize şunu haykırıyor. Savaş görmeyen barışı yönetemez. Şimdi şuraya da dikkat etmemiz lazım. Tonyukuk, Türk beyleri Türk adını bıraktı diyor. Bugünün en büyük sancılarından birini aslında bize söylüyor. Kendi değerlerinden utanıp başkalarına benzeyince modern olacağını sanan bir anlayış. Bir tarafta kendi tarihini sadece bir slogan haline getirip içini boşaltanlar, diğer tarafta ise bu topraklara ait olan ne varsa eskidi diye sırtını dönenler. Bu mesele sağcı solcu ocu bucu meselesi değil arkadaşlar. Bu bir öz saygı meselesidir. Devam edelim. Türk milletinin devleti yoktu, Kağan'ı yoktu, Çin'e bağımlıydı. Baştakiler Kağan gibi görünse de öyle değildi. Ben öylece yaşayıp giderken iltirişi buldum. Kendi kendime dedim ki bu adamdan Kağan olur. Sen Kağan ol, ben vezir olayım, ben plan yapayım.
Kaan kabul etti. İki şahit ile anlaştık. Gece uyumadım, gündüz oturmadım. Doğuya batıya ordu sevk ettim. Milleti topladım, hepsini bir araya getirdim. Şimdi tabii ortada ne devlet var ne Kaan. Herkes dağılmış. Çin'in içinde eriyip gitmişler. Uzun süreli esaret insana bir şey yapar. Önce devlet yıkılır, sonra beyler dağılır. En sonunda kimse biz ne olacağız diye sormaz. Çünkü sormak bile anlamsız gelir. Ne olacak? Kölelik işte derler. Ama Ton Yukuk soruyor. O durup bu böyle gitmez diyor. Etrafında kimse sormazken o soruyor. İşte liderlik dediğin şey biraz da budur aslında. Herkes susmuşken birinin dur demesi. Ve bir gün Çin'in içinden bir adam buluyor. İlteriş. Ne ordusu var, ne hazinesi ne adamı. Sıfır. Ama Ton Yukuk bakıyor diyor ki bu Kaan olur. Peki neden o? Yazıtta yazmıyor. Kimse kanı asil dememiş, yiğit dememiş, soyu temiz dememiş. Sadece Ton Yukuk bu olur demiş ve sonunda devleti kuran adam İlteriş oluyor. Şimdi tabii akıllara bir soru geliyor. Acaba Ton Yukuk neye bakarak karar verdi? Belki İlteriş diğerleri gibi ipeğe kanmamıştı. Belki ismini değiştirmemiş. Belki Ton Yukuk gözlerine bakmış. Bu adam hala Türk demiş. Belki de daha basit bir şey. İlteriş diğerleri gibi ne yapalım kaderimiz bu dememiş, yapabiliriz demiştir. Ton Yukuk da işte aradığım adam bu demiştir. Bilemeyiz ama seçimi doğru çıkmış, yanılmamış. Bir de Ton Yukuk milleti toplarken siz Çin tarafındansınız, siz Dağ tarafındansınız diye ayırmadı. Hepsini Türk potasında birleştirdi. Bugün Türkiye'nin en büyük çıkmazı milleti bizden olanlar ve olmayanlar diye ikiye bölen keskin dil değil mi? İktidar kendi kalelerini korurken, muhalefet kendi mahallesinde hapsolmuşken Ton Yukuk o 1000 yıllık taştan bir ders veriyor. Bölünen milleti düşman değil, kendi içindeki nifak bitirir. Kendi kendime Kaan mı olayım dedim, düşündüm. Sıska boğa ile semiz boğa arkaya tekme atsalar, hangisinin tekmeyi attığı anlaşılmazmış. Evet, güzel bir benzetme. Ton Yukuk ne diyor? Sıska boğa da tekmeler, semiz boğa da. Ama hangisi neden tekmeliyor belli değil. Zayıf olan mecburiyetten tekmeler, güçlü olan hırstan. Ton Yukuk, ben Kaan olursam millet benim niyetimi anlamaz deyip geri çekiliyor. Doğru adamı başa koyuyor. Bugün birileri var, onlar geri çekilmiyorlar. Üstelik mecburiyetten de tekmelemiyorlar. Sırf koltuk için tekmeliyorlar. Onların derdi ne sizce? Halk mı? Ülke mi? Yoksa koltuğu kaptırmamak mı? Ton Yukuk doğru adam başa geçsin dedi ama bugünküler doğru adamı başa geçirmek için değil, kendileri kalmak için şu an bayağı çaba sarf ediyorlar. Erdem bu değil. Erdemsizlik koltuğu her şeyin üstüne koymak. Ton Yukuk taşa yazdırmış. Ben Kaan olmayayım, doğru adam olsun. Bugünküler taşa değil, koltuğa yazıyor. Devam edelim. Uduzan o zamanlar uluşat idi. Toplanın, katılın diye nida ettiğinde o çağrıya ilk uyan, ilk katılan ben idim. Ben Bilge Tonyukuk. Eğer İltiriş Kağan bu mücadeleyi kazanmasaydı, eğer o olmasaydı veya ben Bilge Tonyukuk bu stratejileri kurmasaydım, ben olmasaydım bugün ne Türk milleti ne de bu topraklarda tek bir insan kalacaktı. Evet, Ton Yukuk'un cümlelerinde itaat var, sadakat var ama sıradan bir itaat değil, önde olmak. Yani katının, toplanın, birleşin demişler. Ton Yukuk da demiş ki ilk katılanı, ilk itaat edeni, orada ilk olanı ben idim. Bugün bir çağrı yapılıyor. Kaç kişi ben varım diyor. Kaç kişi öne atılıyor yoksa herkes göreyim sonra gelirim mi diyor. Bir iş başlatılıyor, bir proje var, bir kriz çıktı. Kim ilk ben yaparım diyor. Kim ilk kolları sıvıyor, kim göreyim bakalım diye kenarda bekliyor. Ton Yukuk'un taşındaki ders şu. Önde ol, ilk sen ol, sorumluluktan kaçma.
Ton Yukuk'un en sevdiğim yanı şu. Savaş kazanmış, ganimet dağı gibi herkes yaşasın zafer diye bağırıyor. Kaan dağıtalım, herkes rahat etsin, 3 gün 3 gece yiyelim içelim diyor. Herkes mutlu, ordunun morali zirvede, halk ne büyük Kaan diye alkışlıyor. Tam o sırada Ton Yukuk çıkıyor, hayır diyor. Yani zafer anında herkesin en mutlu, en coşkulu, en artık rahatız dediği anda korkum var diyen bir adam. Durun, bu işte bir yanlışlık var diyor. Şimdi böyle adamlar genelde sevilmez. Sinir bozucu olurlar. Ama işte devletleri, milletleri ayakta tutanlar da böyle adamlar. Herkes uyurken ben nöbet bekliyorum diyenler. Neyse bakalım Ton Yukuk neden korkuyor? Zafer anında neyden korkar bir insan? Devam edelim. Sefer yaptım, kazandım. Atlar, elbiseler, altınlar kazandım. Kaan dağıtalım dedi. Ben dedim korkum var, İpek bizi öldürür. Töre ile yürüyelim. Aldığımız mal değil, töremiz bizi kurtarsın. Kaan düşündü, sen bilirsin dedi. Aldığımı almadım, töre ile yürüdüm. Şimdi sahneyi gözünüzde bir canlandırın. Sefer bitmiş, düşman dağıtılmış, ganimetler toplanmış, atlar, elbiseler, altınlar, gümüşler, ipekler dağ gibi yığılmış ortaya. Kimi asker zırhını çıkarmış, kimi yarasını sarıyor. İltiriş Kağan diyor ki dağıtalım, halkımız çile çekti, emek verdi, kan verdi, haklarıdır. Herkes payını alsın, rahat etsin. Normalde bir liderin en sevdiği an budur. Halkına dağıtır, alkışını alır, Büyük Kağan, Cömert Kağan diye anılır. Kimse de yanlış yapıyorsun demez, kimse de itiraz etmez, herkes mutludur. Ama Ton Yukuk hayır diyor. Korkum var diyor. Peki neyden korkuyor? Düşmandan değil. Düşman zaten dağıtıldı. Ordudan değil. Ordu sadık. Açlıktan da değil. Sefaletten de değil. Bolca ganimet var. Herkes tok. Ton Yukuk ipekten korkuyor. Tatlı söze, yumuşak ipeğe aldanıp öleceksiniz diyor. Yani diyor ki bakın Çin bize şimdi ipek verecek, tatlı sözler söyleyecek, ne iyi komşularız, gel ticaret yapalım, gel kardeş olalım diyecek. Biz de ne insanlar deyip rahatlayacağız, sonra uyuşacağız. Sonra eski halimize döneceğiz. Hatırlıyor musunuz? 50 yıl köleliği. İşte o ipek yüzünden oldu. Kaan ne diyor? Sen bilirsin diyor. Yani Ton Yukuk'a güveniyor. Ton Yukuk ganimeti almıyor, dağıtmıyor. Onu hemen tüketmek yerine töre ile yürüyor. Bir düzen kuruyor, disiplini elden bırakmıyor. Aslında bana göre Ton Yukuk burada büyük bir risk alıyor. Kaan'a hayır diyor. Halkın gözün içine bakıp şimdi size para yok, elbise yok, konfor yok, disiplin var, töre var, çalışmak var diyor. Şimdi bu Bilge Kağan'ın yazıtında da vardı. Açken tokluğu düşünmezsin, tokken açlığı hatırlamazsın. Bu sadece bir yemek meselesi mi sizce? Tabii ki hayır. Bu bir hafıza siyaseti eleştirisi. Bir kriz kapıya dayandığında, ekmek aslanın ağzına girdiğinde yandık bittik bu düzen değişmeli diye bağırıyoruz. Ama ne zaman ki bir parmak bal çalınıyor ağzımıza, ne zaman ki geçici bir rahatlık veriliyor, işte o an her şeyi unutuyoruz. Dün çekilen acıları, yapılan haksızlıkları, liyakatsizliğin getirdiği o büyük yıkımı bir anda siliyoruz hafızamızdan. İşte bugünün siyasetinin de aslında en büyük gücü bizim bu çabuk unutma özelliğimiz. Siyasetçiler biliyor bu millet hafızasızdır. Ton Yukuk 1000 yıl öteden bağırıyor. Tokken açlığı unuttuğunuz için sizi her seferinde aynı tatlı sözle, aynı içi boş vaatle yeniden kandırıyorlar. Planı olmayan, stratejisi olmayan, sadece o anki karnının tokluğuna bakan bir toplum, stratejisi olan, planı olan bir aklın sofrasında ancak meze olur. Eğer dün neden aç kaldığını hatırlamazsan, yarın neden köle olduğunu anlayamazsın. Ton Yukuk şunu da gösteriyor arkadaşlar. Devlet gencini kölelikten kurtarıp bey yapan yapıdır. Gençlerini mülakatlarda boğan, hayallerini ipekli rüyalarla uyutan bir düzen Ton Yukuk'un o diril çağrısıyla maalesef muhatap olamaz. Düşman ordusu çok büyük dediler beyler. Biz çok azız mahvoluruz diye korktular.
Ben dedim ki, korkmayın. İnce dalı bükmek kolaydır. Ama o inceler birleşip kalınlaşırsa onları bükemezsiniz. İnce dalı koparmak kolaydır. Kalınlaşırsa koparamazsınız. Düşman henüz dağılmışken birleşmeden vuralım. Ben bilgi olduğum için, beceriksiz olmadığım için gece uyumadım, gündüz oturmadım ve düşmanı henüz toparlanmadan darmadağın ettim. Evet, Ton Yukuk'un stratejisi çok basit aslında. Basit ama etkili. Yani diyor ki düşman kalabalık ama henüz toplanmamış. Adamların hepsi farklı farklı yerlerde. Her biri bir ince dal gibi. Tek tek kırmak çok kolay. Ama birleşip demet olurlarsa iş değişir. O demeti kırmak için dev güç lazım. O yüzden diyor ki beklemeyin, birleşmeden vuralım. Daha toplanmadan, daha bir ordu haline gelmeden, daha plan yapmadan şimdi vurun. Ne yapıyorlar? Vuruyorlar, düşman dağılıyor, kazanıyorlar. Sonra Ton Yukuk taşa yazdırıyor. Ben bilgeydim, beceriksiz değildim. Şimdi tabii bu sözü bugün birisi söylese ne kadar kibirli deriz aslında ama Ton Yukuk bu yazıtları yazdırırken artık 70-80 küsür yaşlarındaydı ve unutulmamak, bilinmek istiyordu aslında. Şimdi Ton Yukuk burada sadece bir askeri taktik vermiyor. Bir yönetim felsefesi de anlatıyor. Yani diyor ki sorunlar küçükken, dallar henüz inceyken müdahale etmezsen o dallar birleşip kalın bir sopa olur. Evet, şimdi bugün de aynı değil mi? Bir kriz çıkar, herkes düşünelim, toplanalım, komisyon kuralım der ama Ton Yukuk diyor ki beklemeyin, birleşmeden vurun. Çünkü düşman birleşirse iş işten geçer. Bugün siyasette, ticarette, hatta kişisel hayatımızda fırsatları kaçırmamızın sebebi budur. Çok düşünürüz, az vururuz. Düşmanımız etrafımızda bir ocak gibiydi, biz ise ateş idik. Bilge Ton Yukuk olarak ben bizzat rehberlik ettim. Orduyu yürüttüm. Altay ormanlarını aştım, İrtiş nehrini geçtim. Düşman daha ne olduğunu anlamadan üzerlerine vardım. Evet, güzel bir imge aslında. Düşman ocak gibi, yani çevreyi ısıtan, ışık veren, belki de sıcak gösteren ama ocak olduğu yerde durur. Pasiftir, sabittir, sınırlıdır. Biz ateş gibi, yani yayan, dönüştüren, kontrol edilemeyen. Ton Yukuk burada ne diyor? Diyor ki düşman sizden büyük görünebilir. Düşmanın ışığı sizi cezbedebilir. Ama o ışık ocaktan geliyor. Ocak yerinden kalkmaz. Ama ateş her yere gider. Ateşin sınırı yoktur. Ateş önüne ne gelirse yakar, dönüştürür, başka bir şeye çevirir. Ben Bilge Ton Yukuk. Eğer İltiriş Kağan başarmasaydı, o olmasaydı ya da ben Bilge Ton Yukuk başarmasaydım, ben olmasaydım bugün ne Kapkan Kağan, ne Türk milleti, ne de bu topraklarda tek bir insan kalırdı. İltiriş Kağan ve ben çalıştığımız, kazandığımız için bugün Kapkan Kağan ve Türk milleti bu topraklarda yürüyebiliyor. Bilge Kağan da şimdi o düzenin üzerine oturup milleti yönetiyor. Evet, Ton Yukuk taşın başında artık ne savaşacak hali var, ne gezecek ne toz konduracak. Yapabileceği tek şey yaşadıklarını bir sonraki nesillere aktarabilmek, sesli söyleyebilmek. Ben olmasaydım siz olmazdınız. Ağır bir cümle biliyorum ama diyor ki İlteriş Kağan'ı ben buldum. Devleti kurma fikri bendeydi. Planları ben yaptım. Stratejileri ben kurdum. Orduları ben örgütledim. Kaan savaştı, evet. Kahramandı kesinlikle. Ama savaşın nerede, ne zaman, nasıl yapılacağını söyleyen bendim. Lojistiği yapan da bendim. Milleti ikna edip dağa çıkaran da bendim. Dolayısıyla ben olmasaydım bunların hiçbiri olmazdı diyor. Ton Yukuk'un sözü burada bitiyor. Taş susuyor ama o devasa soru hala havada. Biz gerçekten işittik mi?
Dürüst olmak gerekirse biz atalarımızı, onların o muazzam tecrübelerini çok boşladık. Onları hep tarihçilerden dinledik. O satırların arasından bizzat çıkarmamız gereken derslere hiç bakmadık. Oysa atalarımızın yaşadıkları, kandırılmaları, hataları ve yeniden ayağa kalkışları bizim için aslında birer hayat rehberiydi. Bugün birçoğumuz kendi çabamızla bir şeyler anlamaya çalışıyoruz ama geç kaldık. Bu bilgileri daha çocukken öğrenmeli, gençliğimizde çoktan karakterimize işlemiş olmalıydık. Eğer bu feraseti bir miras gibi devralabilseydik, bugün ne hayata bakışımız böyle olurdu ne de bu kadar kolay kandırılabilirdik. Ama hiçbir şey için geç değil. Biliyorsunuz her 100 yılda bir düzen değişir ve bugün içinde bulunduğumuz bu devirde baki kalmayacak. Siz de farkındasınız ki dünya yeni bir sisteme geçiyor. Yapay zeka, algoritmalar, algı operasyonları, artık o eski ipekler sadece kumaştan değil, ekranlarla ve rakamlarla dokunuyor. Tonyukok'un ipeğe kanmayın uyarısı bugün bizi esir etmek isteyen bu dijital dünyada aslında en büyük kalkanımız. Bize eskiyi taklit etmek değil, o feraseti bugünün dünyasına taşımak lazım. Algının arkasındaki gerçeği görmeyi, bize sunulanın ötesini düşünmeyi yeniden öğrenmek zorundayız. Çünkü bu yeni dünyada kendi aklını ve kökünün tecrübesini rehber edinemeyenler başkasının algoritmalarında sadece birer veri olarak kalırlar. Nerede hata yaptığımızı görelim. Başkasının anlatmasını beklemeden o tecrübeye kendimiz bakmayı öğrenelim. İktidarından muhalefetine, gencinden yaşlısına artık anlamamız gereken tek bir şey var. Kendi köküne sırt dönenler başkasının bahçesinde ancak sığıntı olurlar. Geciktik evet ama uyanmak için hala vaktimiz var. O yeni dünya tam olarak kurulduğunda yine başkasının yazdığı senaryoyu mu oynayacağız yoksa kendi ferasetimizle kendi geleceğimizi mi yazacağız? Hafızanızı koruyun. Köklerinize sahip çıkın. Ama adımlarınızı yarına atın. Bilge Kağan'la başladık, Tonyukok'la devam ettik. Sırada hangi videonun olacağını siz söyleyin arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere. Töreyle kalın, akılla kalın, Tonyukok gibi uyanık kalın. Hoşça kalın.